Global Dashboard nedir? Öncelikle sizlere bunu açıklamak isterim. Global Dashboard hakkında bazı bilgiler edindikten sonra Global Dashboard arayüzüne göz atacağız. HP OneView Global Dashboard birden fazla veri merkezinde HP sunucuları, depolama sistemleri ve sinerji yapılarını tek bir ekranda izlemenizi sağlayan bileşik bir yönetim aracıdır. Dağınık altyapıların sağlık durumu, envanterlerini ve uyumluluğunu raporlayarak bilgi teknoloji operasyonlarını merkezleştirir ve hızlı karar almayı kolaylaştırır. Yani baktığımızda aslında ortamlarımızdaki OneView'ların bir arada toplandığı appliance'a, ortama biz aslında Global Dashboard diyoruz. Yani en temelden bakacak olursak elimizde bir sunucu var. Bu sunucunun ILO arayüzü var. Bu sunucu arayüzleri nereye ekleniyor? HP OneView'a. Biz bu HP OneView'dan sunucuları yönetebiliyoruz. Tabii elimizde eğer fazla sunucu var ise bunları birden fazla yapınıza göre tabii ki de birden fazla OneView'da kurarak yönetiyorsunuz. Tabii birden fazla OneView olunca da bunların da hepsini tek bir yerden yönetmek için Global Dashboard kullanıyoruz. Global Dashboard'un temel özelliklerine gelecek olursak da tek ekrandan yönetim aslında en önemli özelliği. Farklı konumlardaki birçok OneView cihazını, appliance'ını tek bir arayüzde birleştiriyor. Aslında alameti farikası Global Dashboard'un bu. Sunucular, profiller ve depolama sistemlerinin sağlık durumlarını hızlıca görmemizi sağlar. Altyapı genelinde arama yapılabilir. Firmware uyumluluğu ve envanter raporlarını oluşturabiliyoruz. Ve az önce de anlattığım gibi rapor kısmında Global Dashboard'u yine kullanabiliriz. Sorun giderme olarak da problemleri hızlıca tespit ederek altyapı yönetimlerini basitleştirir aslında bakarsak. Bu dashboard özellikle büyük ve coğrafi olarak dağınık altyapıya sahip kurumların karmaşık BT ortamlarının tek merkezden daha verimli yönetilmesine olanak tanır. Genel bilgiye sahip olduktan sonra ise şimdi bir arayüzüne göz atalım. Yine her zaman olduğu gibi bizi bir dashboard karşılıyor. Peki Global Dashboard'a Dashboard'a nasıl giriş yapacak diye soracak olursanız aslında HP OneView veya ILO'daki gibi yine bu Global Dashboard'un kurulduğu appliance'ın IP adresini tarayıcıya yazdıktan sonra username ve password'umuzu giriyoruz. Daha sonrasında giriş sağlamış oluyoruz. Burada bizi ilk karşılayan alan ise daha önceki OneView'da da gördüğümüz gibi bir dashboard. Burada enclosure alanı bizi karşılıyor. Sonra server hardware ve server profiller. Hemen aşağıda da buradaki yeşil, sarı ve kırmızı alanların, kırmızı noktaların ne işe yaradığını söylüyor. Tabi bu bilgiyi ben zaten daha önceden vermiştim. Burada enclosure alanı aslında OneView'ları temsil etmekte. Server hardware sunucuları temsil ediyor. Server profilde bu OneView'larda kurulan profilleri temsil ediyor. Dashboard'dan enclosure alanına geçiş yaptığımızda ise biz buradan OneView'lara direkt geçiş yapabiliyoruz. Ya burada ben temsili olarak bazı görseller buldum. Burada name alanında yazan alan tamamen size ait olduğu için burada isimlendirmeyi biraz farklı yapılmış. Siz buraya istediğiniz şeyi koyabiliyorsunuz sonuç olarak. Ve burada kırmızı noktayı gördüğümüz zaman bu OneView'da bazı hataların, bazı risklerin olduğunu bize söylüyor. Hemen aslında üstüne tıklayarak da enclosure'lara geçiş yapıyoruz. Ve burada
hangi hatanın alındığına dair bize bilgiler veriyor. Daha sonra server hardware alanına geçiş yapıyorum. Server hardware alanı aslında OneView'da da gördüğümüz üzere sunucuların ekli olduğu alan. Yani ben hem aslında OneView'dan takip edebiliyorum. Ayrıca da Global Dashboard'da da e, OneView'larımda tanımlı olan sunucuları da görebiliyorum. Burada sunucu isimlerini ve modellerini görebiliyoruz. Tabi burada çok daha fazla işlemler yapabiliriz üzerine tıkladıktan sonra. Hemen aslında buradaki görselde bunu görebiliyoruz. Sunucunun üstüne tıkladıktan sonra burada General alanında aslında bize bazı bilgiler vermektedir. Burada kritik alanlardan bir tanesi de Open in OneView alanı. Bu aslında çok güzel bir özellik. Ben buradan Open in OneView dedikten sonra bu sunucunun bağlı olduğu OneView'u açarak direkt OneView'a geçiş yapıyorum ve yapmak istediğim işlemleri burada yapabiliyorum. Ee, Diğer alanlar aslında yine çok fazla kullandığımız alanlar değildir. Hemen göze çıkarırsak Server Profil alanı. Server Profil OneView'da daha önceden bahsettiğim alan. Server Profil Template yani template'lerin aslında yüklü olduğu alan. Appliance Alert yani OneView'daki ekli olan OneView'ların üzerindeki alarmlardan bahsediyor. O yüzden bunları direkt geçiyorum. Reports alanına gelecek olursak da HP bize OneView'da da Global Dashboard'da da bazı hazır reportlar sunuyor, raporlar sunuyor. Ve bu raporları e, biz kendi takibimiz için kullanabiliriz. Açıkçası bu çok güzel bir özellik. Hatta kendi mail grubumuz eğer var ise kendi mail grubumuza da düzenli olarak mailde yollayabiliyoruz. Yani baktığımız zaman aslında HP, OneView'da ve Global Dashboard'da da bize ne imkanlar sunuyor? Bir sunucunun üzerinde bir alarm varsa bunu bize mail atabiliyor. Aynı zamanda da herhangi bir raporu haftalık, aylık hangi frekansı seçmek istiyorsak, hangi sıklıkta bu raporları almak istiyorsak yine bize otomatik olarak rapor göndermeyi olanağını sağlıyor. Raporlardan ben bir tane rapor seçmek istiyorum. Reports'a tıkladıktan sonra Server Inventory Schedule raporunu seçtim. Bana serverler hakkında bilgi veriyor. İşte kaç tane critical alarm olan server oldu, kaç tane ise normal server oldu veya warning olan server olduğu bilgisini veriyor. Daha sonra ben sağ yukarıda bulunan 3 noktayı tıkladıktan sonra burada bunu ben direkt Excel olarak kendime export edebiliyorum veya buradan kendime mail atabiliyorum veya schedule diyerek de bu bilgileri kendime mail olarak da belirli zaman sıklığında atabiliyorum. Dediğim gibi bunu kendi mail grubunuz var ise bu şekilde ayarlamak açıkçası çok avantaj sağlamakta. Schedule dedikten sonra burada mail grubunuzu yazıyorsunuz. Daha sonrasında da bir sonraki mailin ne zaman atılacağı ve hangi sıklıkla, mesela burada weekly seçilmiş yani haftalık olarak seçilmiş. Her hafta bu raporun geleceğini biz buradan görüp ayarlayabiliyoruz. Tabi burada bazı proxy, DNS vesaire ayarlarının yapılması gerekiyor ki size mail atabilsin. Sizin Exchange serverınız varsa Exchange serverınızla konuşması gerekiyor. Exchange server'ı kullanmıyorsunuz, Office 365'i kullanıyorsunuz, oraya yine erişmesi gerekiyor. Bu tür ayarları yapmanız gerekmektedir. Global Dashboard alanında anlatacağım şeyler aslında bu kadar. En önemli özelliklerinden size bahsetmek istedim dilim döndüğünce.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki eğitimlerde, eğitim videolarında görüşmek üzere.